Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte aynı tepsinin içinde iki farklı renkte kek tarifi hazırlayacağız. Böyle içi de asla hamursu olmayan ve kabarmalara doyamayan bir tarif olacak. Evet, dilerseniz tarifimize geçelim. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Evet, kekim için bütün malzemelerim burada, sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Evet, önce kabımızın içine her kek tarifimizde olduğu gibi yumurtamız ve şekerimizi alıyoruz. Pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpıyoruz mikserimizde bir 5 dakika. Evet, gördüğünüz gibi yumurtamın miktarı 3 tane, 1 su bardağı da şeker kullandım. Hemen bunu da belirteyim, yumurtamızın oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Evet, 5 dakika çırptım. Şimdi yağımız ve sütümüzü ilave edelim. 1 su bardağı yağ ilave ediyorum. 1 su bardağı oda sıcaklığında sütümü ilave ediyorum. Kesinlikle sütünüzün de oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Evet, şimdi böyle 1-2 saniye çırpacağım. Evet, tamam, yeterli. Burada 3 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim ve eleğimden geçireceğim. Kesinlikle sizler de ununuzu eleyerek ilave edin. Çünkü elediğimizde unumuzun havası kayboluyor. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, hemen bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilyamı ilave ediyorum ve eliyorum. Evet, şimdi bir karıştıracağım. Un kullanmam gerektiği yerde tekrardan un ilave edeceğim. Evet, şimdi alttan üste doğru çırpacağım ki hamurumuz sönmesin. Evet, tamam, yeterli. 2 dakika çırptım. Bu arada 3 su bardağı unumun da 2,5 su bardağını kullandım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden unumuzun kalitesine de un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, şimdi hamurumu ikiye böleceğim. Evet, bölmüş olduğum hamurumun üstüne 1 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Ve mikserimle çırpacağım. Evet, çok katı olduğu için 1 yemek kaşığı süt ilave ediyorum açılması için. Evet, tamam, yeterli. 1 dakika çırptım. Hemen böyle mikserimi alıyorum. Evet, hemen tepsimi buraya alıyorum. Tepsimin altına 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve her tarafına gelecek şekilde dağıttım. Gördüğünüz gibi ortasına da 1 su bardağı yerleştirdim. Şimdi hamurumuzu ilave edelim. Evet, böyle bu şekilde ikisini aynı anda ilave edeceğiz. Evet, hemen böyle tamamını kaşığımla sıyırıp ilave ediyorum.
Evet, şimdi de beyaz olan kısmını ilave edelim. Evet, tamam. Evet, şimdi kakaolu olan kısmına 2 yemek kaşığı damla çikolatası ilave ediyorum. Evet, böyle ben damla çikolatamı bol olacak şekilde kullandım. Sizler dilerseniz daha az da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi diğer kısmına da 1 yemek kaşığı kuru üzüm ilave ediyorum. Evet, üzümlerimi bu arada yıkamıştım daha önceden. Evet, şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp kekimi pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız, bilginize. Evet, kekim pişti. Daha yeni fırınımdan çıkardım. Benim fırınımda 25 dakikada pişti. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi kekimiz birazcık dinlensin. Sonra iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Dinlendi. Ortasındaki bardağımı da çıkardım. Hemen böyle dilimleyelim. Evet, ben bu şekilde dilimliyorum ama sizler istediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Evet, hemen şöyle göstereyim, bakar mısınız? Yani o kadar güzel bir kek tarifi oldu ki hem de aynı tepsinin içinde 2 farklı renkte, yani şahane ötesi bir kek tarifi oldu. Evet, hemen böyle elime alıp göstermek istiyorum. Şöyle bakar mısınız? Yani asla içi hamursu olmayan bir kek tarifi oldu. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bakar mısınız? Hepinize tavsiye ederim arkadaşlar. Bu kek tarifimi asla kaçırmanızı da istemem. Hemen şöyle kakaolu kısmından da çıkarıp göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız? Göz göz kabarmalara doyamayan bir kek tarifi oldu. Yani ailenizde sade keki sevmeyenler varsa bu şekilde aynı tepsinin içinde 2 farklı renkte kek tarifi yapabilirsiniz. Çünkü bizim evde eşimle ben sade keki seviyoruz ve çocuklarım da kakaolu kek seviyor. Yani benim için aynı tepsinin içinde 2 farklı renkte kek yapmak bir avantaj arkadaşlar. Eminim sizler için de öyle olacak. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine aklınıza takılan soru işaretleri olursa tarifimle alakalı yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, sizlerden de küçücük bir isteğim var. Beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Beni de çok mutlu edersiniz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.